Selda Hanım, dışarısı cehennem gibi sıcak. Eve doğru gidiyoruz. Tahmin ediyorum ki ev de sıcaktır şimdi. Malum klimayı kapatıp çıktık. Nasıl yapalım? Ne yapalım? Açalım hemen. Açalım hemen. Nasıl yani? Buradan mı? Evet. Aa, telefonla. Bakalım nasıl oluyormuş. Evet, nasıl oluyormuş bakalım. Büyük rahatlık. Hemen uygulamadan açıyoruz. Midea Air uygulaması. Evet. Mutfak yazan yere tıklıyoruz. Şimdilik sadece mutfağımızda evet. var. Off olan kısmı 26 derece. Daha önceden ayarlamıştık. En son orada bırakmışız. Kalmış. 25 yapalım onu da hadi. Otomatik oldu. 25. Tamam, gayet güzel. Vay be. Büyük rahatlık. Evet. Bir de gidince bakalım gerçekten ev bu şekilde miymiş. Göreceğiz. Evimize geldik. Oha, lambayı bulamadım. Lütfen şifrenizi. Sistem devre dışı. Hafızada alarm mesajı var. Sistem kurulmak için hazırlanmıştır. Hata var. Sistemi kontrol edin. İyi, kapıyı kapalı bırakmışız bugün. Hemen ilk olarak şunu kontrol edelim. 201 watt. Ne komut vermiştik? 25 derece demiştik. Kumandası şuradaymış. Kumandaya bakıyoruz. Kumanda kapalı. Neden? Çünkü biz bunu uygulamadan açmıştık. Normalde burayı genel ağırlıklı olarak 130 watt dolaylarında görüyorum. Şu an 200 watt olması gayet normal. Daha yüksek de olabilirdi. Ve yazın o çok sıcak dönemleri geldiğinde daha yüksek de olacaktır. Orada yeri zamanı geldiğinde 400-500 gibi değerleri de göreceğiniz zamanlar olur ama uzun vadeli olmaz. İşte bizim gibi aç kapa şeklinde, bir dakika konuşuyorum ki ben. Bizim gibi aç kapa şeklinde kullanacak olursanız mesela, onun da bir mantığı var, onun da bir sebebi var. Onu da ben açıklayacağım size. Aç kapa kullanmanın mantığı nedir? Niye aç kapa olarak kullanıyoruz biz? Ama aslında neden bunun hiç kapatmadan kullanılması gerektiğine dair. Gerçi bununla ilgili o gayet uzun bir video yapmıştım ama yine ufak bir detayda aktarmaya çalışırım. Şimdi videoya başlayalım ya da devam edelim. Ben bunu şimdi çekiyorum ama henüz ortada videonun taslağı bile yok. Ne yapacağım bilmiyorum. Bakalım, ortaya çıkınca göreceğiz. Görüşürüz. Yine hiçbir hazırlık yapmayan ben direkt aklımda ne varsa sizlere onu aktaracağım. Konumuzu zaten girişten anlamışsınızdır. Midea'nın 12.000 BTU'luk test amaçlı bana yollanan klimanın yaklaşık bir aydır bu ürünü kullanıyorum. Bir kullanıcı deneyimi ve ürün incelemesi olarak sizlere bir video hazırlamak istedim. Biliyorsunuz benim videolar reklam amaçlı değil, ürün satın alın diye yapmıyorum bu videoları size. Mümkün olan bilinen markaların sevilen, beğenilen modellerini elimden geldiğince satın alıp, kullanıp ben görüşlerimi size aktarıyorum. Bazen firmalarda incelemek için bana gönderiyorlar. Cesareti olup da gönderen firmalar olduğunda onların da detaylarını size aktarıyorum biliyorsunuz. Yani bir reklam anlaşması yapsam anca bu kadar övebilecektim bir klimayı, söyleyeyim. O yüzden baştan peşin söyleyeyim. Özellikle şu canım sıkan terbiyesizler oluyor Onvo televizyon videolarında. Yani bugün de yine ahlaksızın biri çıkmış. Bu yalakalığı yapmak için kaç lira para aldın diye yazmış. Kendisine ahlaksız köpek diye yazdım orada. Allah belanı versin dedim. Buradan da yineliyorum hepinizin affına sığınarak. Çünkü hassas bir konu benim için. Ben bu tarz incelemeler için bir ücret tahsil ediyor olsam çıkarım göğsümü gere gere. Buradan size gayet rahatlıkla söylerim.
Reklam anlaşması yaptım. Bilginiz olsun. Bu da ürün tanıtım videosu derim. Olur biter. Bu zor bir şey değil ki benim için. Kaldı ki elimin altında imkan var. Bana bu teklifler geliyor. Diyorum ki hayır kardeşim, yani benim vizyonum belli, misyonum belli. Bu doğrultuda hareket ediyorum. Zengin değiliz, malımız, mülkümüz yok. Aslında bu tarz fırsatları değerlendirmek gerekir ama hayır, şurası önemli bizim için. Orası rahat etmeyecekse ben akşam yastığa kafamı koyduğumda canı cehenneme gerisinin diyorum. O yüzden peşin peşin söylüyorum. Ürün güzel çıktığı için bu böyle bayağı bildiğiniz hani ürün güzellemesi gibi bir video olacak ama benim yapacağım bir şey yok. Ürün güzel, ne yapabilirim yani? Şimdi neyden bahsediyoruz? Midea Prime. Tabii bunun uzun kodu var. Onu ekrana yazacağım ben. Ancak satış kanalı arkadaşlara Midea Prime veya gidin Adem Elvacı'nın klimasından istiyorum deyin. Onlar anlar zaten sizin ne demek istediğinizi. Dolayısıyla Midea Prime 12.000 BTU bir klimadan bahsediyoruz sizlere. Ben bunları anlatırken aynı zamanda görseller, fotoğraflar, videolarla da bunu destekleyeceğim. Çünkü bu ürünün montajı esnasında dış ünitesini falan söktürdüm, dağıttırdım arkadaşlara. Bunların fotoğraflarını, görsellerini de size yayınlayacağım. Daha önce sizlere bir teknik analiz videosu yayınladım. Bütün derin teknik detayları orada verdiğim için burada sizi tekniğe boğmayacağım. Detaylar arasında boğulmayacaksınız. Sadece mümkün olduğunca halk dilinde bana ne yansıtabildi, bir vatandaş olarak bana ne sunabildi onu aktaracağım elimden geldiğince. 12.000 BTU bir klimadan bahsediyor olsak da bu genel bir tabir. Öncelikle bütün klimalarda bu durum var. 12.000 BTU diyoruz ancak bunun ısıtmadaki değeri ile soğutmadaki değeri birbirinden farklı oluyor. Bir. İkincisi, bu bir eski alışkanlık. 12.000'lik klima aldım abi, nasıl, iyi mi? Çünkü on-off klima zamanlarında bu işler böyleydi. Fakat inverter klima döneminden sonra artık bu özellikle gelişen teknoloji ve yazılım mühendisliğinin de bayağı iyi seviyelere gelmiş olması nedeniyle biz bu klimayı her ne kadar 12.000 BTU diye size söylesek de soğutmada 3.800 ile 14.200 BTU arasında çok tatlı bir frekans aralığı var. Kompresör değerleri olarak veriyorum bunları size. Benim sizlere paylaştığım teknik bilgileri belki ürün tanıtım kataloglarında görmeyebilirsiniz. Ben çünkü kompresör verilerini falan da alıyorum. O yüzden söylüyorum size bunları. Soğutmada 3800 ile 14200 arası değere sahip olan bu klima ısıtmada aslında 13.000 BTU olarak geçiyor ve 3700 ile 14400 BTU arasında bir aralığa sahip olduğunu söylemek istiyorum. Peki bu aralıklar dahilinde özellikle soğutma bölümünde teknik raporlarında bu cihazın 130 Watt ile 1580 Watt arasında bir tüketim yapacağını söylemişler saatte. Yani örnek veriyorum, 66 Hz frekansında 1 saat boyunca çalışırsa 130 Watt enerji tüketir de olabilir. 210 Hz sallıyorum. 210 Hz frekansında 1 saat çalışırsa 1580 Watt tüketebilir gibi bir durumla karşılaşırsınız. Tabii ki değişken durumlar. Inverter bir klimadan bahsediyoruz. Kapıyı açacaksınız, yemek yapacaksınız, pencereyi açıp evi havalandıracaksınız. İçerideki sıcaklık seviyesi değişecek. Cihaz da buna göre tepki gösterecek. 5 dakika önce 130 Wattken 10 dakika sonra bu işte 600 Watt olabilir. İşte o sensörler zaten bu işe yarıyor. Takriben 5-7 arası değişik sensör oluyor bunlarda. Basınç hattı sensörü, dönüş hattı sensörü, ortam sensörü, dış ortam sensörü, boru sensörü, IPM sensörü. Yani bütün bu sensörlerin verilerini analiz eden çok iyi bir sistem var. İşte yazılım mühendisliği burada devreye giriyor. Bu klimada yazılım mühendisliğinin dibine vurmuşlar açık ve net. Ben bu 1 aylık kullanım süresi dahilinde ki benim değerli eşim genellikle sevgili Yelda'cığım konulara hep önce negatif bakar. Sonra iyi bir analizden sonra pozitife doğru döner. O da dönebilirse. Ben eşimden bu klima ilgili 2 söz duydum. Birincisi bir keresinde şöyle bir şey söyledi bana. Ya bu klima çalışıyor mu? Bu çok önemli bir şeydi. Yani orada ekranda 25 yazıp flap açık olmasa klimanın çalıştığını biz bilmiyoruz, anlamıyoruz.
Bunlar önemli bir detaydı. İkincisi de bugüne kadar incelediklerin içerisinde eğer bu da klimaysa diğerleri neydiye varacak ne yazık ki bir cümle kurdu. Tamam biz bu durumun farkında olsak da elbette ki diğer ekonomik sınıftaki ürünleri de satın aldık biz yıllarca. Durumumuz ona yetti, gücümüz ona yetti. Bazen öyle durumlar oldu ki dostlar işte 6.000 lira bir Midea'ya veremedik. 2.000 liraya işte başka marka aldık. İşte tahmin edersiniz neler olduğunu. O başka markalardan bir tanesi mesela sevgili Serkan Metin'in evindeymiş. Yine bir marka vermeyeceğim. Sonra çıldırıyor markaların sahipleri. Almış bir 9.000'lik klima. Yani komşusuyla birbirine girme pozisyonlarına gelmişler. Ses konusuyla ilgili dış ünitenin çıkardığı ses yüzünden. Yetkili servis birkaç kere gelmiş, bakmış. Bir de LG kompresörlü bir klima aslında. Ama ne yazık ki o ses konusu giderilememiş. Sevgili Serkan Metin kaynaklı bu ses konusu olunca hani ister istemez ben burada araya gireyim diye düşündüm. Mesela bendeki klimaların dış ünitelerinden nasıl bir ses geliyor diye bir kıyaslama yapacak olsak çok da iyi denk geldi. Üst tarafta Midea, alt tarafta gri üretimi bir Olefini Black Pearl kullanıyorum ben. Aklıma geldi dedim o zaman hani bir gece çekimi yapmıştım sessiz sakin halinde. O zaman çalışmıyordu. Black Pearl çalışmıyordu. Sadece Midea testteydi. Gece çekiminde onu almıştım. Ama bugün ikisi birden çalışıyordu. İkisini aynı anda aldım ama aradaki farkı nasıl ayırt edebiliriz derken aklıma geldi. Ben önceki testlerden biliyordum zaten Olefini'nin daha sesli çalıştığını. İyi bir tesadüf oldu. Olefini'nin enerji kablosu Testo'yu zamanda onun da test ettim biliyorsunuz. Mecburen hani kontrolüm altında olan prizlerde takılı olsun istiyorum. Hemen elimin altındaydı. İşaret ettim. Yine onu videoda görebilirsiniz. Ben ürünlerin ikisi birden çalışırken Olefini'nin enerjisini kestim. Ve ben şu an susayım. Siz bir dinleyin. Olefini'nin fişi. Çekeceğim şimdi bakalım aradaki farkı. Bunu gecenin sessizliğinde de bir daha deneyelim bakalım. Çocukların sesinden bir şey anlaşılmayabilir. Çekiyorum. 1 2 Çekelim bakalım. 1 2 Aradaki fark nasıl anlaşılıyor? Bu klimaların her ikisi de 25'e setli vaziyette. Sakın aklınıza yanlış bir şey gelmesin. Ben olsam düşünürüm ama ben burada açıklama yapayım. Adem Elbacı Olefini'yi yeni açmışındır da ondan yok hayır. Çalışan bir klimaydı. Biz evde olduğumuz süre zarfında işte 4 tane klimamız var. Bunların tamamını açıp evin tamamını kapatıp genel iklimlendirme yapıyoruz. Hem aynı zamanda testlerini de hala yapıyorum ben bunların biliyorsunuz. Nerede neyim var? Bu odada şurada arkada adını anmayacağım klima var. Yatak odamda bir adet Hotpoint var 9'luk. Salonda Olefini Black Pearl var gri üretimi. Mutfakta da Midea Prime 12.000'lik klimamız var. Aradaki o ses farkını anladınız. İç ünite sesini de zaten daha önceki teknik analiz videosunda yayınlamıştım. Bulursam ondan da şöyle küçücük bir parça ekleyeyim. Evet, bu da iç ünitesinin sesiydi. Dolayısıyla ben size vereceğim rakamsal verilerin yanı sıra en azından kulaklarınızla duyabileceğiniz bir veri de sunmuş olmak istedim. Kendime belli başlı notlar almışım. Bu notlar içerisinde ne var? Sessizlik demişim. Özellikle gerçekten hem iç ünite hem de dış ünite
hakikaten bu kompresörün frekans aralığının çok geniş olması nedeniyle çok ciddi bir yazılım mühendisiyle bunu kendi avantajlarına çevirmiş mühendisler. Gerçekten tebrik ediyorum adamları. Çok ciddi iş çıkarmışlar. Bu arada kompresör demişken size kompresör bilgilerini de paylaşayım. Bu kanalı profesyoneller de takip ediyor. Klima ustalarımız var. Klima ustalarımız ya Adem Elvacı amma anlattın ya neymiş bu klimanın kompresörü diyecek olurlarsa onlar da bu veriyi orada görebilirler. Konfor demişim. Bakın benim konfordan anlayışım ne biliyor musunuz? Klimanın kompresörü çok güzel olabilir. Kondanseri, eşanjörü çok güzel olabilir. Kullandıkları malzemeler kaliteli olabilir. Fakat iyi bir yazılım mühendisi yok ise, kompresörün frekans aralığı kullanılan BTU'ya uygun değil ise ne yazık ki klima belli bir noktanın altına kısamadığı için soğutmada şöyle bir problem oluyor. Bir defa kompresörü kapatıyor. İç ünite fanı üflemeye devam ettiği için eşanjörü kurutuyor. Kuruturken de oradaki nemlenmenin oluşturduğu kokuyu içeri veriyor. Aynı zamanda da oradaki nemlenmeyi hafif de olsa bir buhar olarak tekrar içeri basıyor. Dolayısıyla aslında kapanmış olması bizim işimize gelmiyor. Kötü. Ne oluyor? Konfor koşullarının dışına çıkmış oluyorsunuz. Fakat kapatmak yerine daha da kıstıkça klima, Midea gibi çok daha ciddi ve pozitif sonuçlar çıkartıyor. Koku duymak zorunda kalmıyorsunuz. Gereksiz pikler yapan sıcaklık değer değişiklikleriyle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. İçerideki nem oranının iyi bir dengede tutulabilmesi yine bu konfor koşulların içerisindedir bizim için. Çok aşırı derecede şu adını anmayacağım klimanın yaptığı gibi kontrolsüz bir soğutma ile içeriği böyle kupkuru yapıyorsa, nemi tamamen alıp dışarı atıyorsa o ne yazık ki bir burun ve işte göğüs ile ilgili sıkıntı yaratıyor bizler için. Bu da yine bahsettiğim konfor koşulların içerisinde. Isıtma modunda da yine bu konfor koşulları önemli. Buna da şöyle örnek verebilirim. İçeriği 22 dereceye setlediniz. Klima kendisini kompresör olarak daha fazla kısamadığı için kompresörü kapatıyor. Kapatılmış yerde bu sefer iç ünitenin fanını her ne kadar minimalize ediyor olsa, flapı yukarıda kaldırıyorsa o bir üfleme yapmaya devam ediyor. Kış koşullarında o esintiyi hissediyorsunuz. Şimdi dostlar bir gerçeği konuşalım. Ben ömrü hayatında çok uzun yıllardır klima ile ısınan birisi olarak diyorum ki klima ile ısınmayı sevmiyorum. Aslında sevmiyorum ama ekonomik geliyor bana. Yani ya da bizim kullandığımız bölge için ekonomik pislik derdi yok. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsun. Ama onun da ısıtma konforu bir yere kadar. Şimdi Midea'da belki bu negatif bakış açım kırılabilir. Ona bir şey diyemiyorum. Ancak ne olursa olsun klimasız bir eviniz olduğunu düşünün. İçerinin 30 santigrat derece olduğunu düşünün. Karşı tarafa bir vantilatör koyup 30 santigrat derece değişmiyor olmasına rağmen vantilatör size üfleme yaptığı için nasıl seriniyorsanız ısıtmaya çalıştığınız bir odada mevcut oda ısısını size üfleyen bir unsur olduğunda da üşüyorsunuz. Dolayısıyla ısıtmada mühendislik yine çok daha önemli bir şekilde devreye giriyor. Burada Midea'da ben ısıtma konusunda hiçbir şey söyleyemem. Daha kullanmadım ama bu kış göreceğiz onu da. O yüzden konfor koşulları benim için önemli. Estetik demişim. Cihazın estetik anlayışı, ben estetik söz konusu olduğunda LG'nin beyaz eşya ürünleri, mesela bu adamlar bir çamaşır makinesi yapıyor kardeşim. Uzay mekiği gibi geliyor bana. Yani hakikaten acayip bir albenisi oluyor. Samsung'un da son dönem ürettiği çamaşır makinelerine bakıyorum ve onlar da bu konuda hakikaten ciddi bir tasarıma sahipler. Şimdi bu Midea Prime dediğim bu klimaya bakıyorum. Ne bileyim, bu klimayı biraz daha böyle canlı afili bir şeyler yapıp isteseler çok daha yüksek paralara satabilirler herhalde. Fakat gördüğüm kadarıyla estetik, sade bir dizayn yapılmış. Gayet de ergonomik, benim için de herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. Ama o ticari oyuna girmemişler mesela. Belki de üst modellerinde yapmışlardır. Bilemem orasını ama ben elimdeki üründen bahsediyorum. Ekonomik demişim. Şimdi neden ekonomik? Bu yine o uzun soluklu teknik analiz videosunda bütün derin detayları size aktardım. Fakat bakın bugün girişte hazırlamayı düşündüğüm size bir video çektik biz. O videoda belirttiğimiz gibi biz kapalı bir klimayı arabamızdan yoldan gelirken uygulama, Midea Air uygulaması ile açtık. Dışarısı 35 derece ise evin içi de 3 aşağı 5 yukarı
işte 30-32 derece civarları oluyor. Biz oradan açtık. Eve gelmemiz takriben 20-25 dakika falan sürdü. Biz eve geldiğimizde, ki o videoyu da izlediniz, yine o görüntüyü de gördünüz. Kaç? 200 watt civarı bir şey gördük yanılmıyorsam. Yani oldukça ciddi bir değer bu. Daha yeni açılmış bir klimadan bahsediyoruz. Yani bir klima düşünün ki, şöyle değerlendirin. Hangi marka klima olursa olsun ilk çalıştırdığınızda her zaman çok yüksek enerji çeker. Çünkü önce iklimlendirme yapmaya çalışır. Bunu yapmaya çalışırken de yüksek oranda bir enerji harcar. İklimlendirme yapmaya başladıkça da o harcadığı enerji aşağı düşer. Yolda geçen o 20-25 dakikalık zaman diliminde klima yapacağını yapmış ve mevcut nominal seviyesine geri inmiş. Bunun bütün bir ay boyunca böyle çalıştığını düşünün. Sonuç ne çıkar acaba diye merak ediyorsanız 1 Temmuz tarihini bekleyin. Neden? Çünkü yarın, daha doğrusu bu gece 23.59'da Voltcraft'ı sıfırlayacağım. 26'ya setleyeceğim klimayı. 25'te yaptım çünkü şu ana kadar testlerini. Fan yine otomatikte kalacak. 26'ya setleyeceğim klimayı. 1 Haziran ile 30 Haziran tarihleri arasındaki tüketim verisinden sonra bu sefer size ekranda o grafikleri değil de size monitör üzerinden toplam kaç kilowatt harcamış. Yani o grafiklerden hesap sizin hiç uğraşmanıza gerek yok. Monitörden size aynen bu videolarda gösterdiğim gibi, evet dostlar, işte 30 Haziran tarihi saat gecenin 11'i, ben geldim, buyurun, tık tık düğmeye basacağız. Toplam kaç kilowatt harcamış göreceğiz. Onu da mevcut elektriğin birim saat fiyatıyla çarpacağız. Bir ay boyunca o klima ne kadar tüketmiş göreceğiz. Şimdi o klima 50 lira tüketse bana ne fayda? 500 lira tüketse bana ne zarar? FG Europe kendine ne kadar güvenmişse bu ürünü öyle göndermiş bana. Şimdi orada 500 lira sonucu da çıksa ben size o sonucu göstereceğim. Çünkü sizlerle birlikte bakacağız buna. 30 Haziran saat 23 dolaylarında. Allah nasip eder, ölmez, sağ kalırsak hep beraber hop gideceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırız. Bakın 30 gün boyunca 26'ya setli vaziyette, hiç kapanmadan, ayarları ve fan devri hiç değiştirilmeden, geceli gündüzlü bize çıkan sonuç neyse bunu birlikte göreceğiz. O yüzden ekonomik demişim bu klima için. Yüksek özellikli demişim. Yüksek özellikli benim için ne anlamda yüksek özellikli? Bir defa bu cihazın bu kadar sessiz olması gerçekten benim için ciddi bir özellik. İç ünitesi içinde, dış ünitesi içinde. Bakın gece sessizliğindeki çalışma sesini de çektim size. Gündüz koşullarını da çektim. Yanında başka bir klima, ki iddialı bir klima. Bakın gri üreticisini küçümsemeyin. Gri gerçekten çok ciddi bir klima üreticisidir. Yani rakamlardan emin değilim. Midea yetkilileri de darılmasın. Hani bu konuda çok net bir fikrim yok. Fakat bildiğim kadarıyla Gri'nin adet bazında üretimi şeyden daha yüksek olması lazım. Midea'dan daha yüksek olması lazım. Fakat ne olursa olsun benim elimdeki seri de oldukça ne denir? Premium mu denir? Premium bir seri olmasına rağmen Olefini Black Pearl yine de Midea'nın Prime'ı karşısında ben hakikaten ezildi diyebilirim. Ki ciddi de bir klima aslında ama sonuçta ortaya böyle bir sonuç çıktı. Demek ki o zaman yüksek özellikten diğer bir kastım ne? Mesela telefonda uygulama ile kontrol edilebiliyor olması. Yani bu geçmiş yıllarda da yapıldı aslında. Ya Adem Elvacı niye bunu bu kadar abarttın diyebilirsin. Fakat bunlar biliyorsunuz hani yakın lokasyonlarda Wi-Fi aynı ağa bağlı olursan Wi-Fi üzerinden işte komut verebildiğin durumlar vardı. Hatta yine adını almayacağım o markanın yıllar önce bir denemesi olmuştu. Turkcell'le bir anlaşma yapmışlardı. SIM kart takılıyordu klimaların yanına. İşte ayrı bir aparat koyuluyordu. Hatta bunun çok iyi reklamları yapılmıştı hatırlarsanız. İşte eve gidiyorum çok sıcak hadi basayım soğusun falan şeklinde. Ne yazık ki işte bir fiyaskoya yakın bir sonuç çıkmıştı. Çünkü beklendiği ölçüde verim vermemişti. Çünkü o bir aparata takılıyordu. Aparatın klimaya doğru olması gerekiyordu. Tüketiciye bunu izah etmek biraz sıkıntı oldu. SIM kart bu desteği verdi, vermedi. Operatör bu konuda istenen sonucu sağladı, sağlamadı. Klimaya uygulanan bu mühendislik iyi oldu, olmadı. O da zaten unutuldu, gitti. Fakat bugünkü koşullarda bakıyorum ya dostlar, şimdi kabaca 20 kilometre uzaktaydım neredeyse. Ben
yola çıktıktan 10 kilometre sonra falan bu hareketi yapmıştık. Ya neredeyse 20 kilometre öteden ben bir uygulama açıyorum. Çalış kardeşim ben geliyorum diyorum. Eve geliyorum. Oh ne güzel çalışmış oluyor. Bu ciddi bir rahatlık. O zaman ben ne diyebilirim? Buna gayet rahatlıkla yüksek özellik diyebilirim. Bu arada şu konuyu açıklamam gerekiyor. Bu önemli bir konu. Klimayı kapatalım mı, kapatmayalım mı? Şimdi panel dünyasında IPS'ciler ve A'cılar olduğu gibi klima dünyasında da kapatalımcılar, kapatmayalımcılar var. Adem Elbacı sen ne diyorsun? Ben kafanıza göre diyorum. Ama mantıklı bir şekilde kafanıza göre. Peki Adem Elbacı sen ne yapıyorsun? Ben kapatıyorum. Nasıl kapatıyorum? Şimdi biz karı koca toplantımız oluyor. Oraya gidiyoruz kaymakamlığa. Evde kimse yok. Çoluk yok, çocuk yok, yaşayan yok. Şimdi biz her zaman ne diyoruz? Edinilmiş, soğutulmuş havayı kaybetmemek için klimanızı kapatmayın diyoruz. Evet doğru. Kesinlikle doğru. Hele ki elinizin altında Midea Prime gibi böyle işte saatte yüzlü değerlerde watt harcayan bir klima varsa zinhar kapatmayın gerçekten. Fakat şöyle bir durum da var. Edinilmiş havayı korumak, muhafaza etmek adına biz bunu kapatmayalım diyoruz. Bunun sebebi şu. Ya arkadaş kapattığında dış basınca yenik düşüyor ve sen 35'ten 25'e getirmek için saatlerce harcadığın o enerjiyi çöpe atmış oluyorsun diyoruz. Onu yeniden yakalayabilmek için 1000 watt harcıyorsun diyoruz. Halbuki 100 wattla sen bunu koruyabilirsin diyoruz. Burada haklıyız. Fakat öte yandan da şöyle bir durum oluyor. 10 saat evde yokum ben. Karı koca çıktık. Akşam döneceğiz. Ve bu her gün böyle olacak. Evimin mantolaması, izolasyon durumu tamam, bundan da eminim, sıkıntı yok. Klimamı çalıştırdıktan 5 ya da 10 dakika sonra ben gerekli iklimlendirmeyi sağlayabiliyorum. Okey, bunda da problem yok. O zaman yani ben yarım saatte bu işi tolere edebiliyorsam, saatte 1000 watt harcasa yarım saatte 500 watt eder. 10 saat boyunca 100 watt harcasa korumak için 1000 watt eder. Ben şimdi bunu her güne çarpsam mantık olarak günde 500 watttan ayda siz hesaplayın gerisini. Yaşam olan evlerde klimalarınızı lütfen kapatmayın. Fakat diğer koşullarda kullandığınız klimanın markası ve kalitesine göre buna siz karar verin. Bakın hiçbir zaman sabit fikirli olmadım. Ben bugün size Midea Prime kral klimadır diyorsam yarın yok arkadaş ya Fuji bıdı bıdı modeli geldi. Abi Midea'da klima mıymış be diyebilirim. Ya bu konularda sabit fikirli olmanın hiç kimseye bir faydası yok. VA panelden ötesini tanımam. IPS bilirim gerisine panel demem. Sebep ne abi? Ben şu an bulunduğum ortamda tam karşımda VA panel bir Sony var. Onun hemen üstünde IPS panel bir LG var. Onun hemen yanında yine VA panel bir Avox var. Onun hemen üstünde yine IPS panel bir LG var. Şurada 55 kavisli bir Samsung var VA panel. Hemen üstünde adını almayacağım bir marka var. IPS panelli üretilmiş olan bir televizyon. Salonumda VA panel Toshiba kullanıyorum. Yatak odamda IPS panel 32 inç başka bir televizyon kullanıyorum. Şimdi salona gidersen benim için kral olan VA'dır. Neden? Çünkü oturma düzenim ona uygun. Ama yatak odasına gidersen benim için kral panel IPS'tir. Neden? Çünkü yatak odasında açısı, çünkü onu yukarı taktım, aşağı doğru çevirdim, köşeli duruyor falan filan. Bana orada IPS panel hitap eder. Ya Adem Elbacı biz klimadan bahsediyorduk, panele ne ara geçtin? Ya birbirleriyle bağlantılı konular, takıntı yapmaya gerek yok, o açıdan söylüyorum. Abicim en kral marka Midea'dır. Ben ne bileyim Midea mıdır? Yani belki de en kral marka sizin için o benim adını anmayacağım markadır. Ya sizin için uygun olan o olabilir. Ama bu koşullar altında 4 ayrı marka ile yaptığım testlerde Midea burada griye karşı da krallığını ilan etmiş durumdadır. Şimdi ben bu işin ticaretini yapmıyorum. Ticaretini yapmıyorum deyince değerli bir ustam aklıma geldi. Adını da vermeyeceğim şimdi burada. Şimdi o bu işin ticaretini yapıyor. Dolayısıyla hani sattığı malın daha iyi olmasını arzu eder elbette. Fakat ben dışarıdan harici bir göz olarak söylüyorum arkadaş. Adını anmayacağım. Hotpoint, Gri, Midea. Bu 4 klimada bu evde çalışıyor. Midea'nın olduğu yerde
gri üretimi, olefiniye artık ne demek düşer bilemedim. Şimdi dolayısıyla hani bu kapatalım mı kapatmayalım mı konusunda da kıstaslar önemli. Sizin evinizdeki klimanın markası ne? Teknik özelliklerine, kapasitesine, yeterliliğine, saatteki tüketim değerlerine, sizin evinizin mantolama durumu ne? Güneşe maruz kaldığı saatin ölçüsü ne? Vesaire vesaire. Ben evimin ölçüsünü biliyorum. Değerlerini de biliyorum. Ve bu koşullarda diyorum ki benim klimayı açık bırakmama gerek yok. Bunun kompresör ömrü var. Crossfan sürekli hareket ettikçe havadaki toz partiküllerine, eşanjöre, filtreye, crossfanın kendi kanallarına doldurma durumu söz konusu. Ben her gün 10 saat kar ettiğimi düşünüyorum mesela onu kullanmayarak. Yani bir de şöyle bir durum var. Elektrik dağıtım şirketlerine de güvenemediğimiz için ne yazık ki eğer imkanı var ise bazı ürünleri ben enerjisini kesiyorum. Şu karşımdaki demoda bir dörtlü televizyon grubum var. Yani şimdi bizim bölgemize Aydem bakıyor. Ben şimdi Aydem'e güvenip de şurada 15-20 bin liralık televizyon bütününü nasıl güveneyim de onlara emanet edeyim diye orada bir anahtarlı sistem kullanıyorum. Tak kapatıyorum. Şebekeyle tamamen enerjileri kesiliyor. Dolayısıyla bana bu avantajı da veriyor. Ne yapıyor? Ne oluyor? Ama Midea Prime'de eğer uygulamayı kullanmak istiyorsanız bunu yapamazsınız. O ayrı konu. Yani iman gücüyle çalışacak hali de yok yani şimdi klimanın. Tamam. Mühendisler her şeyi düşünmüş de ona da henüz yapılabilecek bir şey yok. Mühendislik o aşamaya henüz gelmedi kardeşlerim. Evet şimdi anlatmaya kalksak Midea Prime 12000 BTU benim kullandığım klimanın inanılmaz güzel ve yüksek özellikleri var. Ben anlata bitiremem bunu size. Fakat ben konuştukça sürede uzuyor gidiyor. Sizi de sıkmak istemiyorum. Bu klima ile ilgili merak ettiğiniz her ne var ise mesela Adem Elbacı anlattın da uygulama nasıl kuruluyor, nasıl kullanılıyor? Onu ayrıca Movavi'yi kullanarak onu size üstüne seslendirme yaparak da nasıl kurulacağını da anlatırım. Çünkü şöyle bir durum söz konusu. O konuda da bilgi vermek isterim. Bana ulaşabilen birçok dostum var. Bu klimayı almaya karar verdiğini söyleyen, hatta alan arkadaşlar var. Bunlar her ne kadar yetkili servislere gittiklerinde uygulamayı kuruyor olsalar da yarın bir gün bir şey olur, bir sıkıntı yaşanır, bir problemle karşılaşılır. Kendiniz de yeniden kurmanız gerekebilir düşüncesiyle ben bu uygulamanın nasıl kurulduğunu ve nasıl kullanıldığını ayrı bir videoda anlatacağım sizlere. Midea Prime 12000 BTU klima. Her ne kadar 12.000 desek de aslında 14.200 BTU. Çok güzel bir detay paylaşacağım burada size. Daha önce sizi bir konuda bilgilendirdim. Dedim ki bakın size 12.000'lik diye sattıkları klimalar aslında 12.000'lik olmayabiliyor. Ya ne oluyor Adem Elbacı? Ya işte adını almayacağım bazı markalar var. Bu adamlar 10.912 BTU kapasiteli bir kompresörle 18.000'lik klima yapıp sattılar vatandaşa. Düşünün yani. Burada adamlar size 12.000 BTU diye satıyor ama aslında teknik kapasitesi 14.200'e kadar çıkabilen bir klima. Adamlar ısıtmada 13.000 BTU diyor ama 14.400 BTU'ya kadar çıkabilen kapasitede. Yani marketlerden aldığımız o ucuz klimalar, bakın mal kötülüyorum zannetmeyin, ben de kullanıyorum aynısını. Devrettiğim iş yerimde şu an dernek ofisimizde hala o bahsettiğim market kliması, yine adını almayacağımın ürettiği bir klima. O market kliması kullanıyorum. Ekonomik gücümüz ona yettiği için onu aldık ve kullanıyoruz. Evet, bunlara mecbur olduğumuz koşullar var. Ben de farkındayım. Fakat bunun matematiğini de yapmanızı rica ediyorum. Saatte 550 wattın altına kısamayan bir klima ile saatte 130 watt harcayan bir klimanın 2 yıl boyunca sizin evinizde çalıştığını düşünün. Ve 2 yıllık elektrik faturasına yansıttığı farkı hesaplayın. Sonra da market klimasına verdiğiniz o rakamlarla Midea gibi klimalara vereceğiniz rakamları karşılaştırıp aradaki o kalan farkı değip değmeyeceğini lütfen kendiniz karar verin. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Midea klimayı alırsınız da almazsınız da burada benim ne bir karım ne bir zararım yok. Ben tüketici olarak bana neler verebilmiş, neler hissettirebilmiş bu klima, onu anlattım sizlere. Yarın bir gün ne bileyim Mitsubishi Elektrik der ki kardeşim klimanın hası bizde, ben göndereyim sana da gözün klima görsün diyorsa, ben Hasan Bey'di yanılmıyorsam, adını yanlış söylediysem kusura bakmasın lütfen, kendi yüzüne söyledim. Vallahi dedim klimanızın verilerinden çok memnunum ama
Yani 130 watt dedim, bugün küçümsenecek bir değer değil. Ben sürekli 130 diyorum ama dostlar tekrar söylüyorum. Ben 66 watt, 90 watt gibi değerler de gördüm bu klimada. Fakat bunlar çok uzun süreli korunabilecek değerler olmadığı için onları söylemiyorum. Ben kalkıp da burada size vay be klimaya bak saatte 66 watt tüketiyor demiyorum diyemem. Çünkü öyle bir şey yok. Çünkü benim size bunu söyleyebilmem için 1 saat boyunca kesintisiz 66 wattı görebiliyor olmam lazım. Hayır, öyle bir şey görmedim. Fakat 130 wattı gördüm. Bunu gördüğüm için gayet rahatlıkla uygun koşullar olduğunda bu klima size saatte 130 watt tüketerek hizmet veriyor diyebiliyorum. Peki günün değişen koşul ve saatlerine göre bu watt yükselmiyor mu? Elbette ki yükseliyor. 500'leri gördüm, 600'leri gördüm, 840 gördüm en yüksek. Yani en yüksek gördüğüm 840'tı. Elimdeki verilerde var. Gözümden kaçan bir anlık pik varsa ona bir şey diyemiyorum. Kaldı ki o verileri sizlere de paylaştım. Benim gözümden kaçtıysa siz de bakıp görürseniz beni uyarabilirsiniz seve seve. Dolayısıyla dostlar bu tarz klimaları yani Midea mantığıyla düşünecek olursak o adını anmayacağım klimada 10.912 BTU'luk kompresörün aslında 9.000'lik klimada kullanılması gerekiyormuş. Neden? Çünkü bak adam 14.400 BTU kapasitesi olan o kapasiteye de sahip olan bir kompresörü 12.000'lik klimada kullanmış. O adını anmayacağım ne yapmış? Normalde 9.000'likte kullanılması gereken kompresörü almış 18.000'likte kullanmış. Aradaki farkı ayırt etmeniz lazım. Evet, satın alırken ekonomik o bahsettiğim markalar. Kullanırken 2 yıl sonra, 3 yıl sonra 3 yıl sonra aradaki fark dengelendi. Ondan sonra sürekli cebinizden gidiyor. Hatırlatırım size. Benim için oldukça önemli bir detayı atlamışım. Midea ürünlerinin 3 yıl genel garantili, yani hem iç ünite hem dış ünite olarak genel garantili, 5 yılda kompresör garantili olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi bu koşullarda ben ne düşünüyorum? Bu adını almayacağımla yatak odamdaki hotpoint'i mümkün olan ilk fırsatta demek ki bu tarz uygun klimalarla değiştirmem gerekiyormuş. Peki bizler zamanında bu klimaları sizlere tanıttık mı? Tanıttık. Alın dedik mi? Dedik. Sadece demedik. Aldık aynı zamanda. Ama koşullarını da söyledik. Sebeplerini de söyledik. En fazla ne yapabilir? Hangi koşullarda kullanabilirsiniz? Bunu da söyledik. Bugün hala aynı şeyi söylüyorum. Uzun analiz videomda anlattım. O klimaların hangi koşullarda alınacağını merak ediyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Şuralara bir yerlere de onun etiketini yerleştirebilirim. Dediğim gibi bende çene çok. Adem Elbacı klima incelemesi dedin, bir dünya konuştun gene diyecek olabilirsin. Haklısınız. Bende çene bol. Ben en iyisi kısa yoldan keseyim. Siz ürünle ilgili merak ettiğiniz ne var ise sorun. Yazılı gerekiyorsa yazılı. Bunu sana video ile anlatmam gerekiyor sevgili Hasan kardeşim diyeceğim bir durumsa videosunu çekerim, 2 dakika 3 dakika her neyse sana izah ederim, senin adına yayınlarım. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.